Hayat öyle uzun bir süreç ki onu dönemlere ayırarak yaşıyoruz. Bazılarını unutmak istiyoruz, bazıları da bitmesini istiyoruz. Mesela çocukluğumuz şanlı kişisel tarihimizin kuruluş dönemidir. Bazılarımız için sıkıntılı olduğundan iyi ki bitti dedirtir. Söyleyeyim mi? Söyle. Bir diğer dönem duraklama dönemidir. Yani evlilik. Vallahi buna 50-60 yıl dayanan var. Helal olsun. Ne diyelim, İnşallah bu adama çaydanlık şakası yapılmamıştır. Dağılma ve yıkılış döneminin başlangıcıysa işe başladığımız anlara denk gelir. Great, bro. Who's the man? Ama öyle bir dönem var ki onun için yükseliş dönemi diyebiliriz. Lise. Liseye derslerin ilkokulda görmüştünüzle üniversitede göreceksiniz aralığında olduğu dönem deniyor. Ama aynı zamanda herkesin hayatının en güzel dönemi. O tahta sıralarda insanın kuru götü değil, karakteri oturur. En güzel dostlukların hikayesi kara tahtaya tebeşirle yazılır ama hiçbir silgi onu oradan silemez. Çünkü o dostluklar kalplere kazınır yeğen. Her şeyin üstünüze gelip size yük olduğunu düşünseniz bile arkadaşlarınız asla yük olmaz size. Öyle büyüktür ki aşklar, Mecnun görse Leyla'ya "Ben seni arkadaşım olarak görmüyorum canım kankam" der, dişinin arasından tükürük fırlatır. Bir döneme damga vurmuş filmler, en çok izlenen diziler hep lisede geçer. Bir de liseli olmak var. Bu çok da kelimelerle anlatılacak bir durum değil. O yüzden bir liseliyi bizzat inceleyeceğiz. Şimdi de Stolk Anadolu Lisesi'nden Arif isimli arkadaşımız yanımızda. Hep beraber onu inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi gömleğin en az 3 düğmesi açık. İlk bakışta bir holigan gibi gözüküyor. Tam bir tribün canavarı. Asi bir ruh. Kravatı zaten ya bağrına kadar açık takıyor ya da kafasına bağlıyor. Birader sen Adnan Şenses misin, Mustafa Keser misin? Beline de olacak ceketi takalım, şurada göbek at ya. Gömlek komple dışarıda. Hem müdür yardımcısı gelirse götü atıyor, aniden toparlanıyor. Çok profesyonelce yanından geçebiliyor. En bilinen özelliklerinden biri ise ses çatallaşması. Buyurun deneyelim. Oğlum sen hangi sınıftasın bakayım? 10K. Gördüğünüz gibi. Tuvalette en az 10 kişiyle birlikte içtiği sigaranın kokusu üzerine sinmiş. Ve daha kötüsü bu kokuyu bastırmak için en ucuz deodorantı seçmesi. Tabi bu durum anlaşılmasın diye ağzında naneli bir ciklet ve koridorda yanlışlıkla bir öğretmene rastlarsa damağına yapıştırmak suretiyle hızlı bir geçiş, sonra sakızı çiğnemeye devam etme de belirgin özelliklerinden biri. Ortalama 1.70 civarında olan ve ergenlik döneminde basket oynatılarak uzatılmaya çalışılmış boy. Sen şu çantanı ver bakayım bana. Ver. Gördüğünüz gibi ara ara seviyesiz tavırlar. Maket bıçağı, yani resim veya el işi dersleri gibi yerlerde kullanıldığını umarak bir şey söylemiyorum. Herhalde okulun işlerine yardım ediyor diye düşünüyorum. Hani okulda priz falan bozuluyor, yani gene iyi niyetliyim hala. Tornavida. Tabii ki vazgeçilmezimiz. Kaçak noktalarda içilen sigara için çakmak. Oğlum meyve bıçağı. Bu hangi seviye ya? Sen hayırdır? Bunların hiçbirine dokunmuyorsun. Kaybol. Rezil ettin bizi stokta. Hadi. Kötü şakalar kurgulayıp hayata geçirmek bir liselinin en büyük amacıdır. Nasıl bir Google, bir Apple garajdan çıktıysa lisede bu çocukların garajıdır. Bir Elon Musk, bir Steve Jobs olmasa da bir araya geldi mi fikirleriyle dünyayı yerinden oynatırlar. Sınıfın genel başarısızlığının düşüklüğü nedir? Bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken bir öğrenci neden bütün dersleri anlasın?
Onun cevabını verirseniz ben de sorunun cevabını açıklarım. Welcome to ticaret meslek. Başlarında kavak yelleri değil, otomat üfürüğü eser. Kış saati uygulamasından müzdarip, davranışları bir gariptir. Örnek yazalım. Evet, verdiğiniz örneklerden herkes bir tane yazsın. Hep mutludur. Hatta çilesini çeken öğretmenini bile kendine benzetmeyi başaracak kadar mutludur. Liseli kaldıkça da hep mutlu olacaktır. Bir liseli, lisede geçirdiği süre boyunca aynı anda vücudunu, ailesini, hormonlarını ve notlarını idare etmeye çalışırken bir yandan hayatının en büyük sınavının geri sayımını yapar. Ama yine de mutludur. Çünkü aynı dertlere sahip bir sınıf dolusu liseliyle gerçek arkadaşlığı tadar. Her kavgaya birlikte girmeyi, matematikçiye uyuz olmayı, gelen mesaja ne yazılacağına hep birlikte karar vermeyi, her sorunu eğlenceye çevirmeyi öğrenir. Ne yazık ki bu hayatınızın hiçbir döneminde yapabileceğiniz bir şey değil. O yüzden içinizdeki liseliyi öldürmeyin. Sakat bırakın. Hatta dilendirin şerefsizi. Emin olun ondan da bir eğlence çıkaracaktır. Baksana şu tipe. Mutsuz olacak tip var mı şunda? Hadi evladım hadi. Teneffüs bitti. Öğretmenler zili bile çaldı. Hadi yallah hadi.